Merhabalar arkadaşlar. Sizlere bu vizör şapkamın nasıl yapıldığını anlatacağım. Çok ısrar ettiniz. Gerçekten Instagram'dan müthiş bir şekilde sıkıştırdınız, mesaj attınız. Ve ben de hemen video çektim. Sizlerle bugün paylaşacağım. Lütfen emeklerime sahip çıkın, bana destek olun. Yani hemen siz ne derseniz ben hemen yapmaya çalışıyorum. Hani siparişlerim de olduğu halde araya sıkıştırıp bir şekilde isteklerinize cevap veriyorum. Lütfen sizlerden benim istediğimde bir beğeni, işte yorum yapmak. Yani eğer şapkanızı ördüyseniz benim videom ile altına bir yorum yaparsanız, şapkanızın fotoğrafını bana Instagram'dan gönderirseniz çok mutlu olurum. Yani bu şekilde emeğimin karşılığını alıyorum. Bu şekilde alabiliyorum ben. Başka türlü değil. İnanın o beni motive ediyor yeni videolara çekmek arzusu oluyor. O yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi bu şapkamın yapımına başlayacağız. Evet, şimdi şapkamızın bu uzun sapı için 65 santim. 65 santimde uzunluk, tabi örgü örebilmemiz için 90 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Önce kilit zincirimi yapıyorum. Sonra 90 tane zincir çekiyoruz. Siz bunu ördükten sonra ölçebilirsiniz. Yani her ip aynı ölçüyü vermiyor. O yüzden örün 90 tane. Eğer tekrar mezurayla ölçün. Eğer kısa gelirse ekleme yapabilirsiniz. Şimdi ben 90 zincir çekip geliyorum. Evet, ben 90 zincir çektim. Bakayım. Şöyle 66. İsterseniz burada fazla da çekebilirsiniz. Dönüşte tekrar ördükten sonra ölçtüğünüzde şu fazla gelen kısmı buradan sökebilirsiniz. O yüzden isterseniz siz 95-100 çekin. Sonra en son şuradan sökersiniz. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu ilk zincire değil, bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde ilerleyerek her birine birer tane batarak sık iğne yapacağım. En başa kadar gelip tekrar geleceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şu kilit zincirimizdir. Şu son sık iğneye de batıyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve bu ilk gelen sık iğneye yine sık iğne yaparak en sona kadar gideceğim. Bu şekilde tam 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. Evet, yelpaze kısmını yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Önce kilit zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim. Şimdi geri döneceğim. Şu zaten bu zincire şey yapmıyoruz. Şuraya hemen buraya 1 2 tekrar bir sonrakine 1 2 aynı yere iki kez batıyoruz. İlk iki ilmeğimizde artırma yaptık, 2 çift yaptık. Sonra 1 2 3 4 tek yaptık arkadaşlar. Sonra yine 2 ilmeğimiz kalıyor. Bunlara da aynı yere ikişer tane batıyoruz ve yine burada artırma yapmış oluyoruz. Buraya da 2 tane. Sonra bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen bu ilk gelen ilmeğe batıyorum. 1
2. Burada da ilk artırmamızı yaptık. Bir çift yaptık arkadaşlar. Sonra 10 tek yapacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 10. Son ilmeğime de yine çift batacağım. Yani aynı yere 2 kez. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine ilk bu ilmeğe 1 2. Aynı yere 2 kez battım. Artırmayla başladım. Bir sonrakine de 1 2. Bir sonrakine de 1 2. Yani ilk 3 ilmekte artış yaptık. 3 çift yaptık arkadaşlar. Sonra bir tek yapıyorum. Sonra bir çift yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Sonra bir tek. Ve 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu son 3 ilmeğe de çift batacağız arkadaşlar. Yani aynı yere 2 kez batacağız. İlk artırmam, bu ikinci ve bu üçüncü. Bir zincir çektim. Tekrar örgümü böyle el üstü yaparak çevirdim. İlk ilmeğime 1 2 yine artırmayla başladım. Bir çift yaptım. Sonra 1 2 tam 20 tane tek yapacağım arkadaşlar. 2 3 20 tek yaptım. Son ilmeğime de çift yapacağım. 1 ve 2. Bir zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. 1 2 3 4 5. sıraya geçtik arkadaşlar. 5. sırada yine ilk ilmeğime 1 2 bir çift yaptım. Sonra 1 2 3 4 tek yaptım. Sonra bir çift yapıyorum yine. 1 2. Yani aynı yere 2 kez battım. Şimdi 12 tek yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 12 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. 4 tek. 1 2 3 4 tek ve son ilmeğime de çift yaparak bu sırayı da bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. 6. sıradayız. İlk ilmeğime yine bir çift yaparak artırmayla başladım. Şimdi 26 tek yapacağım arkadaşlar. 1 2 26 ve son ilmeğime de çift batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada 30 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 6 sıra bitti. 1 2 3 4 5 6 sıra bitti. 7. sıraya geçtik. Şimdi bir çift yapıyorum. 4 tek yapıyorum. 1 2 3 4
Şimdi yine bir çift yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Sonra bir çift yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. 4 tek yapıyorum. 2 3 4 bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift, 1 2 3 4 tek yapıyorum. Ve son ilmeğimi yine çiftle bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 8. sıraya geçiyorum. Yine ilk ilmeğime çiftle başlıyorum. Şimdi 36 tane tek yapıyorum arkadaşlar. 36. En son bir tane ilmeğim kaldı. Ona da çift batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada 40 tane ilmeğimiz olmuş olması lazım. Zaten bu şekilde devam edebildiyseniz doğru ilerliyorsunuz demektir. Eğer yanlış ilerliyorsanız sayılar denk gelmeyecektir. Evet, 9. sıradayız arkadaşlar. İlk ilmeğime yine bir çift yapıyorum. Çifte başladım. Yine 9 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi 18 tek yapacağım arkadaşlar. 2 18 tek, bir çift yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek yaptım yine ve son ilmeğime çift yapıyorum ve çiftle bitiriyorum. Yani aynı yere 2 kez battım. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Örgümü ters çeviriyorum. 10. sıraya geçtik arkadaşlar. Yine 1 ve 2. İlk sık iğneme bir çift yapıyorum. Aynı yere 2 kez yaptım tekrar. 1 2 42 tane tek yapıyorum arkadaşlar. 3 42 tek yaptık. Şimdi son ilmeğime de çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 11. sıraya geçtik. Bir çift yapıyorum yine ilk ilmeğime. Sonra 8 tek yapıyorum arkadaşlar. 2 8 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. 1 2 tek. Tekrar bir çift yapıyorum. Sonra 1
2, 3, 4 ve 5 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tek. Sonra bir çift yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Sonra 1, 2 tek. Sonra bir çift yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tek yapıyorum. Son ilmeğime de çift yaparak sırayı da bitirdim. Evet, 12. sırama geçtim. Bir zincir çekip dönmüştüm. Hemen bu ilk ilmeğimi 1 ve 2 artırmayla başladım. Yine bir çift yaptım. Sonra arkadaşlar 52 tane tek yapıyoruz. Her birine birer tane batarak 52 tane tek yapıyoruz. 52 tek yaptım. Son sıramı da, son ilmeğime de yine çift batacağım arkadaşlar. 1, 2. Aynı yere 2 kez batıyorum. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum ve 13. sırama başlıyorum. Yine hemen bu en baştaki ilmeğe 1 ve 2 çiftle başladım. Bir çift yaptım. Şimdi 14 tek yapacağım arkadaşlar. 2, 14 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. 1, 2 aynı yere 2 kez battım. Şimdi 24 tek yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 24 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Aynı yere yani 2 kez batıyorum. Sonra 14 tek yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 14. Son sık iğneme de çift batıyorum. Artırmayla bitirdim. Bir zincir çektim. Ters çevirdim. 14. sıradayız. Şimdi arkadaşlar artırmayla başlamayacağız burada. Her zaman artırmayla başlıyoruz. Tekle başlayacağız. Yani bir kez batıyorum. 1, 2, 20 tane tek batacağız arkadaşlar. Burada 20 tek. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Şimdi 18 tek yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 18 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi bu son 20 sık iğnemi de tek yapıyorum. Ve bu sırayı da bitiriyorum. Ve 20 tek. Bir zincir çektim. 15. sırama geçtim. Şimdi bu ilk ilmeğime çiftle başlıyorum artırmayla. Sonra 10 tek yapıyorum arkadaşlar. 1 ve 10. 10 tek yaptım. Şimdi bir çift yapacağım. Şimdi 6 tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tek. Şimdi bir çift yapıyorum.
Şimdi 24 tek yapacağız arkadaşlar. 2 24. 24 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. Bir çift. Şimdi 6 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Bir çift ve 10 tek yapıyorum. 1 ve 10. Son ilmeğime de tek çift batıyorum arkadaşlar. Aynı yere 2 kez artırmayla bitirdim. Bir zincir çektim. Döndüm. 16. sıradayız. İlk ilmeğime yine artırma yapıyorum. Aynı yere 2 sık iğne yapıyorum. Ve 66 tane tek yapacağız arkadaşlar. 1 2 66 tek. Son ilmeğe yine çift yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bu kadar ördükten sonra eğer sayınızda bir eksiklik falan varsa, atıyorum 66 tam sonuna denk geldi. Çift yapacak yer kalmadı. Son 2 sıraya çift yapın. Yani o sayıyı, bunu tamamını sökmektense kurtarmak için hani öyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahakine daha güzel yaparsınız. Yani buradaki hata yüzünden tamamını sökmeyin. Sizin sipariş olmadığı için ilk kez de deniyorsanız hayal kırıklığı olup tekrar insan başlamaya üşeniyor. Öyle hatalar olursa eğer telafi edin. Çift yapın veya bir ilmeği atlayın. Fazla çıktıysa sayınız bir ilmeği atlayın. Sık iğne yapmayın. Diğerini yapın. Azaltın ilmeğinizi. O şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz. Çok da fark etmeyecektir. Yani hevesiniz kırılmasın diye söylüyorum. Normalde tabii ki biz söküyoruz sipariş olduğu için, ama siz kendiniz örüyorsanız çok da önemli değil yani hani. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum ve son sırama yapacağım. Siz burada bırakabilirsiniz. Eğer burada bırakırsanız, yani bir sıra daha öreceğiz. Burada bırakabilirsiniz. Burada bırakırsanız da son sırayı ben her birine birer tane sık iğne yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Alttan ip yürütüyorum. 2 kat ip yürüterek son sık iğneyi örüyorum. Burada bırakırsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi son sıramız var. Onu da örelim. Bir zincir çektim, ters döndüm ve ilk ilmeğime çiftle yine başlıyorum. Şimdi 12 tek yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 12. 12 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi 6 tek yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 tek. Bir çift yapıyorum. Bu sefer 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi 16 tek yapıyorum arkadaşlar. 1 2 16 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi bir çift yapıyorum ve 6 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. 12 tek yapacağım arkadaşlar. 1 2 12 tek ve son sık iğnemi
çiftle bitirdim. Evet, bitiremedim. Evet, bitirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bitti artık sıramız arkadaşlar. Aynı ipten, yoksa eğer şöyle örme payı bırakıyorum ben. Benim vardı, şimdi nerede bilemiyorum. Şimdi son sıramızı, dediğim gibi bu son sırayı örmeyip direkt benim gibi şu an yaptığım işlemi yapabilirsiniz. Hani büyük gelirse. Çevirdim örgümü. Bu benim öreceğim örgü. Sonra yine ip alıyorum arkadaşlar biraz. Hani başka fazladan yumağınız yoksa bu alttan ip yürütme işini ötelemeyin. Yani yapmamazlık yapmayın. O şapkanın güzel durmasını sağlıyor. O yüzden bakın aynı yumaktan yapıyorum ben de. Şöyle yapacağım. Şimdi normal diğer bunu kestim ya, öreceğim kadar biraz ayırdım. Şimdi şöyle yine çift kat göz kararı ip alıyorum. Alttan bu ipi yürüteceğim arkadaşlar. Siz de bu işlemi mutlaka yapın. Alttan ip yürütün. Son bitiş yerinde güzel duracaktır. Bakın böyle altını koydum. Şimdi her bir ilmeğe bir kez batarak bu son sıramızı bitiriyoruz. Bakın bu şekilde. Bu gerçekten bakın kalın duruyor. Bitiş yerini daha güzel gösteriyor şapkayı. Bu şekilde her birine birer tane batıp sonra ikisini birleştirmeyi göstereceğim. Evet, bitirdim ben arkadaşlar. O kadar tam ip bırakmışım ki. Siz böyle yapmayın, biraz fazla bırakın. Bir zincir çektim. Şöyle sıkıladım. Şimdi bunu çevireceğim. Önce bunu bir güzel ütüleyeceksiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kağıt iple ütüyü çok seviyorum. Yani sevmeyenleri de algılayamıyorum. Yani şimdi ben bunu ütülemezsem, bakın görüntüsünü görüyor musun? Yani bir dalgalanma var. Ütüyü bastığınız anda bu çok net bir görüntüye ulaşıyor. Aynı şekilde bunu da ütüleyeceğim arkadaşlar. Bunların ikisini ütüleyip sonra birleştirmeyi yapacağız. Bakın şu içinden kağıt ipi yürüttüğümüz yer. Şurayı da keseceğiz, fazlalık bu. Zaten o içine hiç ütüleyeceğim. Şimdi buradaki kağıt ip yürüttüm. Yani 2 kat ip yürütmüştüm. Orayı da kesiyorum. Evet, parçalarım bitti arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde dikeceğiz. Ben bir ütü yapıp geliyorum. Üzerine bir tülbent serip öyle ütüleyin. Ben ona da gerek duymuyorum ama hani çok korkuyorsanız da o şekilde, ama mutlaka bence. Şimdi ütüledim geldim. Bakar mısınız şunun tok duruşuna? Harika oldu. Ve bunu da ütüledim. Şimdi bunu bu şekilde birleştireceğiz. Ama arkadaşlar nereyi tercih edeceksiniz? Ben yani şöyle başlamıştık. İlk zincir çekmiştik. Buradan başlamıştık. Ben burayı üst taraf olarak kullanacağım. Evet, şimdi öncelikle bu parçamızın ortası neresi? Burası değil mi? Burayı bir belirliyoruz. Sonra bu parçamızın ortasını belirliyoruz. Böyle de belirleyebilirsiniz. Veya bu
9 zincir çekmiştik ya, tam 5. zincir. Şurasıydı değil mi? Bir dakika. Böyle. Burayı da buraya. Şöyle yapalım. Dikerken çıkarırız. Kaymasın. Kayarsa potluk olur. O yüzden bir tane de şuraya takayım. Ucu küt bir iğne kullanıyorum. Bayağı da bir ip aldım. İnşallah karışmaz. Tamamına yetsin. Eksik kalmasın diye. Şimdi dediğim gibi şuradan başlayacağız ama ben önce şu ipimi bir geçiriyorum. Sağlamlığından emin olun. Şimdi arkadaşlar tekrar şu köşeye batacağım ve bakın, battığım yer bu ilk sıranın bitimi. Tereğimiz biraz üstte olacak. Ben burada bir sağlama yapıyorum tekrar. Baş ve sonlarda aynı yerlere bir iki kez batın, sağlam olsun. Şimdi böyle ilerleyeceğim artık. Şunu çıkarayım, beni engelledi. Bakın. Şimdi aşağıdan batıyorum. Bakın şöyle. Her ilmeğe birer tane. Şuraya batmıştım en son. Buradan şuraya batıyorum. Bakayım. Evet. Şimdi buradan bir sonraki, bakın. Şuraya batıyorum. Hiç boşluk bırakmadan her ilmeğe birer dikiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi aşağıdan bakın. Şuradan. Şöyle buraya da geliyor. Şimdi şöyle bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Böyle bir sıra üstüne denk gelecek şekilde, yani bu bir sıra aşağıda kalacak. Sağlam olsun diye uç donça yapmayacağız. Zaten böyle daha tok bir görüntü olacak. Bu şekilde örüp dikip gelelim. Evet arkadaşlar, şapkamı diktim. Bakın, isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde daha güzel durduğunu düşündüğüm için bu şekilde. Cırtları da bu şekilde metre usulü satılıyor. Bu şekilde alacaksınız arkadaşlar. Buraya dikeceksiniz. Elinizle dikebilirsiniz. Makine dikiş yapabilirsiniz. Ya da silikonlu falan yapıştırabilirsiniz. 8 santim uzunluğunda cırt diktim. Hani uzun olsun ki küçültme yapılabilsin diye. Şapkamız bu şekilde oldu, bakın. Yani bu önünü veya arkasını nasıl yapacağınıza siz karar verebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de olur. Bu şekilde de olur. Yani cırt her türlü oluyor. Yani tersi de düzü de
şapkanın bakın. İki türlü kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çok ısrar ettiniz. Hemen çektim videoyu. Lütfen emeklerimi karşılıksız bırakmayın. Beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Sizin yorumlarınız sayesinde insanlar hani videoma daha çok güvenip bu örgülere başlayıp örüyorlar. Hani tam tutan tarifler çünkü daha çok izleniliyor. O yüzden sizden ricam, eğer tarifi ördüğünüzde güzel olduysa bir yorum yaparsanız çok mutlu olacağım. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Paperback Instagram sayfam. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.